Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah herkesin gönlünde yatan güzel duyguların karşılığını dünyada da ahirette de görmeyi nasip eylesin. İçine yatırım yapan, gönlüne yatırım yapan, kalbinin derinliklerine yatırım yapan, iyiliğin dünyasında hep var olmak isteyen ve iyiliğinin karşılığının iyilik olduğunun bilinciyle kötülük yapanların inadına iyilik yapmaya devam edenlere selam olsun. Dualarımız onlarla. Kötü olmak çok kolay. İyi olmak zor. Maharet ister. Ve gayret ister. Gayret yoksa onu yakalamak da mümkün değildir. Kıymetli dostlar, hayatın içerisinde her şey var. İnsan zorluklarla mücadele ederken kendini bizatihi en zor halde bulabilir. Hiç kavga etmemişken birden kavganın ortasında bulabilir. Dolayısıyla herkes imtihandan geçiyor. Ben kimsenin bir şeyine karışmıyorum, benim başıma bu niye geldi demeyin. Herkes imtihandan geçiyor. Ama yaşadığınız toplumda eğer bir şeylere dokunma hassasiyetiniz yoksa, bir şeyleri düzeltme hassasiyetiniz yoksa, haberlerde seyrettiğiniz hallerin içerisine düşmeden bu dünyadan gitmezsiniz. Herkes evinin önünü temizlese, herkes alt katta gayrimeşru işler yapılırken, aynı sokakta hırsızlıklar yapılırken bana ne deyip polisi, yetkilileri bildirmezse bir gün soyulan ev kendi evi olur, bir gün çalınan mal kendi malı olur, bir gün kaçırılan çocuk kendi çocuğu olur. Fırsat verdikçe azar hırsızlar. Biz açık verdikçe azar haydutlar. Dolayısıyla herkes her şeyden sorumlu. Trafikte önümüzde giden araç sağa sola zikzak çizerek, makas atarak giderken bana ne dediğimiz zaman, polise ihbar etmediğimiz zaman, karayollarına ihbar etmediğimiz zaman bir sonraki hamlede arkadan gelen başka sürücü önümüzdeki kazaya neden olur. Belki çarpılan araba biz oluruz, Allah korusun. Kötüleri örnek veriyorum çünkü sabah daha yeni önümden geçen bir arkadaş bu hareketi yaptı. Evet, bu hareketi yapmak belki ona mutluluk verebilir ama biraz acemi olan ya da bana çarpacak diye sağa kaçan, ötekisi de boşlukta olan bir sürücü refleksle farklı tarafa yönelecekken üstüne gelen arabaya doğru arabayı kırabilir, direksiyonu kırabilir. Böylece kazaya meydan vermiş olur. Aziz dostlar, araba kullanmayı bilmiyorsanız direksiyona geçmeyeceksiniz. Evi yönetebileceğinizi düşünmüyorsanız evlenmeyeceksiniz. İş yerini kurup idare edip sabit giderlerini karşılayamayacaksanız dükkan açmayacaksınız. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Soracaksın. Avukata soracaksın. Mali müşavire soracaksın. Kafana göre işin içine atlamayacaksın. Böyle işin içine atlayıp ondan sonra niye böyle oldu diyenler var. Devlet bütün imkanları sunarken tüccarın da halinden anlayarak ona göre vergiler koyuyor. Koymadı da bu otobanlar verdiğimiz vergilerle yapılıyor. Işıklar, aydınlatmalar ödediğimiz vergilerle karşılanıyor. Dolayısıyla devletçe, milletçe hep beraber ayakta durmaya çalışıyoruz. Çok özel duygularımız var, yardımlaşma, paylaşma, ama parayı güzel kullanma, yerinde kullanma, verdiğin sözü tutma ve verdiğin sözün arkasından gidip devamını getirme gibi durumlarda çok büyük sıkıntılarımız var. Borç para alıp vaktinde ödememek, ticarette bir malı alıp abi piyasayı görmüyor musun, ne haldeyiz, bu kadar üstüme gelme diyerek karşıdaki insanı zora sokarken kaç tane ayrı sınıf, ayrı ticari kuruluş
sıkıntıya soktuğumuzun farkında olmadan hayatı devam ettiriyoruz. Böyle bir alışveriş şekli yok. Olmaz. Senin dolarların, euroların, kenarda altınların yürüsün, büyüsün diye dua ediyorsun, yükselsin diye. Niye yükselsin diye dua ediyorsun kardeşim? Dolar, euro ya da diğer yabancı para birimleri yükseldiğinde aynı anda hemen akabinde birkaç gün sonra hemen petrole zam geliyor. Petrole zam geldiği zaman bütün ürünlere, doğalgaz ve benzeri yakıtların tamamı imalat sınıfını etkiliyor. Dolayısıyla rakamlar hemen yukarı çıkıyor. Parayı hapsediyorsun dövize, altına. Bir de onun üstüne üstlük ödemeyi yapmıyorsun. Ticari trafiği 2 kere sıkıştırıyorsun. Ve devlete de yurt dışından borç para almak zorunluluğu hasıl oluyor. Dolar ya da diğer para birimlerinden. Oldu mu şimdi? Bunlar olmaz. Bunlar bizim yaşam standartımızı alt üst ediyor. Dostluklarımızı bitiriyor. Milletin birbirine olan güvenini azaltıyor. Bu şekilde ticaret, bu şekilde cemiyet, bu şekilde yaşam olmaz kıymetli dostlar. Efendim ticaret yapmayalım mı? Bilenler yapsın. Bilmeyenler bilenlere ortak olsun, işe karışmasın. Takip etmek serbesttir. Ticaret yapmayı bilmiyorsun. Ticarete girip ticaretin tabiri caizse içine mahvediyorsun. Yapma. Yapmayın. Tüccar eğitimi diye bir eğitim yok maalesef. İzleyerek öğreniyoruz. Halbuki işletmeler bir sürü okul açıp bunların eğitimini uygulamalı olarak gösterebilir. Fakat bu hususta da eksiyiz. Ticaret başka bir maharet. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok iyi bir tüccardı. Sözünün eriydi. Alırdı, verirdi. Malını emanet bırakır, parasını getirir, tekrar malını alırdı. Uluslararası ticaret yapardı. Uluslararası ticaret yapmak da sünnet. Biliyorsunuz. Mekke'den tüm dünyaya ürün pazarlayan, tüm dünyadan gelen malı da Mekke'de karşılayıp bunu ticarete mal eden peygamberin ümmetiyiz. Peki böyle bir cümle duyduk mu şimdiye kadar? Uluslararası ticaret yapan bir sünneti icra ediyordur dedik mi? Hayır. İmamlık yapan sünnet en büyük sünneti icra eder. Kur'an'da ezberleyen en büyük sünneti icra eder. Danışmanlık yapan en büyük sünnetlerden bir tanesi icra eder. Komutanlar sünneti icra eder. İmanla, ahlakla, edeple, sevgiyle bunu yapıp insanlara dürüstlüğü, doğruluğu en güzel şekilde uygulayarak gösteren bir peygamberin ümmetiyiz. Ata binmiş, deveye binmiş, ticaret yapmış, siyaset yapmış. Bugün maalesef kurumlarda çalışan arkadaşlarımızdan ticari hassasiyet içerisinde oluyoruz. Ticaret yapsınlar. İyi de devlet memurun ticaret yapması yasak. Nasıl yapacak bir imam müezzin arkadaş? Yaparsa gördükleri an, tespit ettikleri an görevine son verirler. İki yol arasında kalıyorlar. Ticaretin güzelliği çok başka. Yeni yeni insanlar tanıyorsunuz. Yeni yeni gruplara, yeni yeni sektörlere giriyorsunuz. Ben hayatım boyunca ticaret yaptım. Babam da tüccardı. Dolayısıyla din tüccarı değildik. Mal tüccarıydık. Ürün tüccarıydık. Ama dinin hizmetkarıydık. Ve bundan da büyük keyif duyduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam camide imamdı. Çarşıda tüccardı. Dolayısıyla tüccar imam fetvası geçerlidir. Ticareti bilen, aklı yerinde olan, toplumu sosyolojik ve psikolojik olarak okuyan, hisseden insanların açılımları bizi bağlar ve bize onların verdiği fikirler yol aldırır. 500 sene önce filanca imam böyle demiş diyerek onun dediğini yapmaya çalışmak demek, bugünü görmezden gelmek ve bugünün sorumluluğunu almamak demektir.
o günkü imam bugün yaşasaydı, İmam Züfer, İmam Hanbel, İmam Malik bugün yaşasaydı acaba nasıl fetva verirdi diye hiç düşündük mü? Bunu düşünerek buna göre hayatı planlamak lazım. Geleceğe projeksiyon yapmak lazım. Geçmişten iz düşümü yapmak lazım. Bunun için de çok kıvrak bir zeka lazım. Bir de ticaretin bizatihi içinde olmak lazım. Çünkü sermayeyi koyup kar zararın ne olduğunu görmeden kar zarar hakkında konuşmak yeterli bir tavsiye olmaz. Aziz dostlar, borçlarınızı vaktinde alın. Vaktinden önce ödeyin. Dostluklarınızı güzel kullanın. Ben dostluğum bozulmasın diye borç vermiyorum diyenlere gülüp geçiyorum. Dostlar birbirini kollamazsa kim kimi kollayacak? Bırakın o sosyal medyadan gelen arkadaşlar, zengin olmak istiyorsanız kimseye borç vermeyin. Peki düştüğün zaman sana kim borç verecek? Kim emanet verecek? Böyle bir şey yok. Bizim inancımızda böyle bir şey yok. Müslüman sözünün eridir kardeşim. Bugüne kadar ne verdiysek ne onu da aldık. Bizi kandırmaya kalkanlar bile gafil oldular. Allah bizi hakkımızı bir şekilde gönderdi. Malımıza çökmeye kalkanların başları derde girdi ve bizim malımızın parası geldi. Yakışık olan bu hallere düşmeden bunu yapmaktır. Allah yolumuzu açık etsin. Ticaretimizi, siyasetimizi, cemiyetimizi güzel eylesin. Güzel insanlarla bizleri var eylesin. Bugünkü sohbette böyle oldu. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.